Takıldığınız noktalarda aradığınızı rahat bulabilmeniz adına böyle küçük partlar halinde yayınlıyoruz. Aradığınızı tam noktasında bulun. Uzun videolarda acaba neredeydi diye araştırmayın, uğraşmayın diye. Şimdi nasıl tutacağımızı öğrendiğimize göre şimdi gelelim nasıl kullanacağız ellerimizi, kollarımızı. Rahat olmamız lazım öncelikle. Zor, kasan, kendimizi rahatsız hissedeceğimiz pozisyonlarda gitar çalmamız mümkün değil. Çok rahat olmamız lazım. Gitara hakimiyet. Bu pozisyon dediğim gibi gitara çok hakimim. Elimi kolumu rahatça kullanıyorum. Gitar sabit yerinde, hiç sıkıntısız duruyor. Ufak bir zaman ayırmanız lazım tabii bu pozisyon için. Hemen böyle bir anda tutamayabilirsiniz. Ya da daha önce öbür pozisyonda tuttuysanız buna alışmanız bir zaman alacaktır. Ama dediğim gibi çok değerli ve rahat bir pozisyon. Tavsiye ederim. Gelelim parmaklarımıza. Klasik gitar parmaklarla çalınıyor. Sağ elin ve sol elin parmaklarının isimleri var. Baş parmak, işaret parmağı gibi uzun uzun isimleri kullanmıyoruz biz. Kısaltmaları var ve buna İtalyanca isimlerinin baş harflerini vermişler gitarda. Müzikte hakim dil İtalyanca. Nasıl tıpta Latince ise müzikte de hakim dil İtalyanca. P parmağı, I parmağı, M ve A. P, I, M, A. Pima. Aklınızda bulunsun. Pima. Birkaç kere tekrar etseniz yeter. P, I, M, A. Genelde öğrencilere şöyle bir etkinlik yapıyorum. İşte söyle. A, işte I gibi. Hani tek tek söyletiyorum. P, I, M, A. Karışık olarak söylerseniz bir dakika içinde aklınızda kalır. Pima çok kolay. Bu arada şu küçük parmağın ismini söylemedim. E parmağı. Bazı kaynaklarda X diye geçer. İsimsiz kahraman. Çünkü bu parmak ilerleyen süreçte Rescuedo dediğimiz taramalarda daha çok kullanacağımız bir parmak. Klasik müzikte genelde şu üç parmağı kullanıyoruz. Flamenco'da bu daha sık kullanılıyor. İşte klasik işte bu küçük parmak ya da çekişlerde kullanılabiliyor. İlerleyen süreçte bunlara bakacağız. Şu E parmağını bir süre kullanmayacağız. Pima'yı bilelim yeter. Özellikle I, M şu anda en çok kullanacağımız I ve M parmağımız. Bu el nasıl duracak? Normalde rahat ve boşta durmasını tercih ederiz. Hani bir yere dayanmak istemiyoruz. Şimdilik başlangıç aşamasında I ve M parmağını en azından alıştıralım diye P'yi bir yere sabitlememizde fayda olabiliyor. P'yi nereye sabitleyeceğiz? Klavyemizin gövdeye kadar indiği şu son uç noktaya P'yi dayarsanız I ve M'yi hafif bükülmüş şekilde sırayla en alt teli çekelim. En alt teli nasıl çekeceğiz? Alttan içe doğru. Avucumun içine doğru çekiyorum. Şu şekilde avucumun içine doğru. Ve ritmik. İ, M, İ, M. İ parmağı, M parmağı. Sırayla en alt teli çekiyoruz. Şu anda çıkardığımız notanın adı Mi. En alt tel boşken Mi notasını çıkarır. Zamanla notaları öğreneceğiz. İ, M, İ, M, İ, M, İ, M. Bunu en az 1-2 dakika yapmanız gerekiyor. Diğer egzersizlere geçmeden önce 1-2 dakika boyunca ve ritmik. Şu ritmiklik çok önemli. Başlangıç sürecinde hep ritmiklik önemli ama başlangıçta en önemlisi. Çünkü baştan nasıl başlarsak öyle gidiyor, toparlamamız çok zor oluyor. İğmeler çok önemli. İğme, İğme, İğme. Ritmik. Hızlı yapacağım diye ritmi kaçırmayın. Yani şu olmasın. Olmasın. İğme. Yavaş olabilir ama ritmik olsun. Ben burada hızlı hızlı anlatırken geçiyorum. Siz İğmeleri 1-2 dakika yapmadan geçmeyin. Burada atladığınız her adım gelecekteki öğreneceğiniz konularda zorlanmanıza sebep olabilir. İğme, İğme. Genelde dersin sonunda verdiğim görev neyse ona yoğunlaşılıyor. Buralardakiler hemen atlanıyor. Nasıl onda o da var ama öyle olmuyor işte o. Hani toplamayı bilmeden çarpmayı başaramayız ya. Okulda da öyle öğretilir ya. Aynı mantık. İğmeyi iyi yapmamız lazım. İğmeyi iyice çalıştık. En alt mi notasını iyi çıkardık. Şimdi gelelim sol elimizin klavyede nasıl duracağını. Pima kolaydı. Bu parmak isimleri çok karışık. Sayıyorum. Bakalım aklınızda tutabilecek misiniz? 1, 2, 3, 4. Yani 1, 2, 3, 4 numaralı parmaklarımızı 1, 2, 3 ve 4. perdelerimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde koymanız gerekmiyor. Ama bir süre bu şekilde
Bu parmak birinci perdeden, bu parmak ikinci parmak, ikinci perdeden, üçüncü parmak, üçüncü perdeden, dördüncü parmakta dördüncü perdeden sorumlu olacak. Bu arada perde, perde, perde. Bu perde nedir? Şu gördüğünüz her bir aralığa biz perde aralığı diyoruz. Birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde. Gösterirken bile dikkat edin 1, 2, 3 ve dördüncü parmakları kullandım. Bir süreliğine böyle. Sololarda özellikle. Ama ritim gitara geçtiğimiz zaman akorlarda birçok parmağımızla birden aynı perdeye basmamız gerekebilecek ritim gitarda ya da bare tekniklerinde bütün telleri bir parmağımıza kapatmamız gerekebilecek. Ama şimdilik 1, 2, 3 ve 4. parmakların 1, 2, 3 ve 4'e yerleşeceğini bilelim. Birinci parmağın nasıl yerleşeceğini öğrenmeden önce 1, 2, 3, 4'ü öğrendik ama dikkat edin şunun ismi yok. Nasıl bunda E parmağını söylemediysek bunda da şu parmağın ismini söylemedik. Bu destek parmağı gitarımızda. Doğru kullanmazsak bunlar çok önemli evet ama en önemlisi bu. Neden biliyor musunuz? Eğer doğru desteklemezseniz gitarı doğru tutmazsanız ki doğru tutuşun ana anahtarı şu destek parmağınız. Doğru tutmazsanız gitarda hızlanamazsınız. Aceleteniz çok zayıf olur. Gitara hakimiyet kuramazsınız. Gitara hakim olmanın ana faktörü şu parmak, baş parmağımız. Sol el baş parmağımız. Nasıl duracak bu? Yanlış tutanlar oldu. Bana gelip hocam ben gitar çalamazmışım diyenler oldu. Neden dedim? Benim parmaklarım kısaymış. Benim parmaklarım da öyle devasa parmaklar değil. Bağlama çalanlarda en çok görülen bir problem bu arada. Ben de bağlama çalmıştım gitardan önce. Bağlama çalanlarda daha çok görülüyor. Neden? Çünkü bağlamadan şu klasik üstten de tutuş var ya, üstten de teli sıkıyoruz. Gitarda böyle bir şey yok arkadaşlar. Elektroda bazı tekniklerde var ama klasik gitarda özellikle şu teknik kullanılmıyor. Öyle, o yüzden baş parmağı tepeye çıkarmayacağız. Çünkü zaten baş parmağı tepeye çıkarsak işaret parmağınız mümkün değil. 3. 4. telden yükseğe yetişmez. Bu parmağı doğru kullanmazsanız gitara hakimiyet kuramazsınız. Odun tutar gibi, balta tutar gibi gitar tutmayacağız arkadaşlar. Gitarın bir tekniği var. Baş parmak nereye koyacak? Tam gitarın şurasında, ortasında bir ray varmış gibi düşünün. Tam sapın arkasında şurada bir ray varmış gibi. Baş parmağınız tam oraya oturacak. Ve gitarın üzerinde şu şekilde hareket edecek baş parmağınız. Zaten baş parmağınızı doğru yerleştirirseniz gitarda öyle çok fazla elinizi hareket ettirmenize gerek yok. Çünkü gitara çok rahat hakim olabilirsiniz. Az önce tuttuğum pozisyonda üste gitmeyen parmağım doğru tutuş pozisyonunda en üstü bırakın. Gitarın klavyesi bir o kadar daha olsa ona bile gidecek kadar rahat rahat ulaşabiliyor. Doğru tutmak çok önemli o yüzden. Gitarı doğru tuttum. Sol elimi doğru yerleştirdim. İşaret parmağımı nasıl koyacağım? Birinci parmağımı nasıl koyacağım? Birinci parmağım dik, kuvvetli. Bütün basışlarımız bu şekilde. Dik, kuvvetli, perde demirine yakın. Perde demiri şu gördüğünüz fret dediğimiz çizgiler. Birinci frete, birinci perde demirine çok yakın ensesine hemen basıyorum. Neden ensesine basıyorum? Bakın. Neyse çok yakında bastığım zaman sesin temizliğini dinleyin. Aynı güçte basıyorum. Parmağımdaki gücü azaltmıyorum. Geriye doğru götürüyorum. Kaybettim sesi. Aynı gücü yaklaştırdım. Perdelerine ne kadar yaklaştırırsanız daha temiz ses alırsınız. Öğrencilerin cızır cızır çirkin sesler almasının temel sebebi yanlış yere. İşte perdenin tam ortasına hatta gerisine basmaktır. Halbuki perde demirine en yakın noktaya basarsanız öndeki perdelerin en yakın noktasına daha temiz ses alırsınız. Bir de ilk basışta birçok kişinin yaptığı hata parmakları dümdüz basmaya çalışmak. Öyle basarsanız bu parmakların ayrılması çok zordur. Merdiven gibi bakın şu değil de şöyle biraz yan pozisyonda, düz değil hafif yan tutarsanız parmaklarınızın açıklığı müthiş derecede artar ve daha rahat hakimiyet kurabilirsiniz. Şu değil, şu birazcık merdiven gibi. Bu açıklıkla tutarsak gitar hakimiyetiniz çok daha artacaktır. Birinci perde, birinci tele, birinci parmağımla dimdik basıyorum. En alt tel, birinci perde, birinci parmak. Dimdik bastım. Tam dimdik olamıyor çünkü hafiften ne dedim? Biraz yatırıyoruz. Elimiz bu arada gitara oturmayacak. Bunu tekrar söyleyeyim. Şu değil, şunu istemiyoruz. Bu arada örneği verirken, tutuş örneğini verirken söylemeyi unuttum. Bakın hani gövdeye burada dayanıyor diye şu anda içerilere rahatlıkla ulaşabiliyorum. Çok daha rahat bir pozisyonda. Doğru tutuş sayesinde çok daha rahat ulaşabiliyorum. Şimdi birinci perde, birinci tele bastım birinci parmağımla ve fa notası alıyorum. Fa, 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 fa.
Boşken mi notasıydı. Birinci perdeye bastığımda fa notasını alıyorum. Bunu dediğim gibi yine 1-2 dakika yapmanız lazım. Bu arada parmağınızın ucunda bir miktar acı hissedebilirsiniz. Bu çok normal. 3 gün, 4 gün aralıksız düzenli çalışırsanız 4. gün, 5. gün artık o acıyı hissetmezsiniz. Parmağınızın o kısmı birazcık daha o acıyı algılamamaya başlar. Öyle şehir efsaneleri vardır. Yok işte tamamen nasır bağlayacak, çok kötü gözükecek. Valla 20 senedir gitar çalıyorum. Öyle çok kötü gözüken parmaklarım da yok. Öyle nasır bağlayan da. Şu anda şu çizgi şimdi bıraktığım için oldu. Bir 2 dakika sonra o da toparlıyor. Tele kuvvetlice bastığım için o çizgi normal bir şekilde oluşuyor. Bıraktığınız zaman o çizgi düzelecektir. Kuvvetli bir şekilde basmazsanız temiz ses alamazsınız. Dokunmayacaksınız. Basacaksınız kuvvetlice. Yeterince fa, ivme yaptıktan sonra bir mi, bir fa yapmanız lazım. Bu nasıl olacak? Önce boş bırakıyoruz. Mi sesini alıyoruz. Sonra basarak fa sesini alıyoruz. Ama bırakıp, elimizi serbest bırakıp mi, getirip tutup fa yapmayacağız. Hızlı olması için ne yapacağız? Elimiz hazır bekliyor. Fa'yı basmak üzere. Hazır bekliyor. Bu bir tekniktir. Bu bir yöntemdir. Çok önemli bir yöntem. Mi, fa yapacaksak madem hemen arkasına fa gelecek. Bu parmağı kocaman açmanıza gerek yok. Bu şekilde açmayın. Mi'den hemen sonra bastıktan sonra bir miktar birkaç milimetre, bir santim bile değil birkaç milimetre kaldırın. Teması kesin yeter. Mi gelecektir. Tekrar temas. Fa. Mi. Fa. Mi. Fa. Acele etmeyin. Bir de vuracağınız anda basın. Erken basarsanız ne olur? Mi. Bastım gitti bak. Normalde basmazsam ses uzar. Rezonans süresi uzun. Uzun bir şekilde tınıyı alırız. Özellikle üst tellerde daha net duyarsınız bunu. Bir süre sesi alırsınız dokunmadığın sürece. Dokunduğun anda sesi kesersin. O yüzden tam vuracağınız anda basmanız gerekiyor. Mi, bastığım anda fa. Kaldırdığım anda mi, bastığım anda fa. Bir de erken de kaldırmayın. Çünkü kaldırdığınız anda da susturmuş olursunuz. Bu arada mi fa yaparken ivme'nin sırayla gittiğine emin olun. İ pirinç elikler gibi tek parmakla yapmayalım bunu. İ sırayla. İ mi fa mi fa. Bunu yapın bol bol. Hemen geçmeyin öbürüne. Şimdi sol notasını öğreniyoruz. Sol notası 3. parmağımıza basacağız. Çünkü 3. perdede. En alt tel 3. perdeye basıyorum. Sol. Sadece sol alıyorum ivmeyle. Yavaş yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum yavaş. Ritmik olmak şartıyla yavaşlatabilirsiniz. Hızlanacağım diye ritmi kaçırmayın. Yeterince sol yaptıktan sonra 1-2 dakika kadar yine takriben. Şimdi fa sol yapacağız. Bu fa sol yaparken dediğim gibi dümdüz değil, hafif şu basışı sağlayıp, çünkü şöyleyken şu 1 ile 3'ün arasını açmak gerçekten göstermeye çalışayım. Hani ben açabiliyorum da yılların verdiği tecrübeden kaynaklanıyor. Ben açabiliyorum ama gerçekten zor. Ama şöyle yan tutuşla yaparsak çok daha fazla 5. perdeye kadar açılabiliyor. Yani doğru tutuş önemli. Sol hazır bekliyor. Basmıyor şu anda. Fa basılı. Fa'yı kaldırmıyorum. Fa, sol. Fa, sol. Fa, sol. Yine ivmelerime dikkat ediyorum. Bozmuyorum. Fa, sol. En az 1-2 dakika. Arkadaşlar en az 1-2 dakika. 1-2 dakikanın altında yapmamalısınız. Fa, sol. Fa, sol. Fa niye hep basılı? Sol'ü bastığımda fa'yı kaldırsam olmaz mı? Şöyle olmaz mı? Fa, sol. Fa, sol. Yine aynı sesi alırsın ama zaman kaybedersin. Çünkü sol'dan hemen sonra fa gelmeyecek mi? Hazır basılı kalsın ki kaldırdığım anda fa'yı alabileyim. Fa, sol. Fa, sol. Çünkü hızlanacağız. Şunu yapamam. Zaman kaybediyorum, ritmiklik kaçıyor ama şu çok daha pratik. Çünkü sadece bir parmak hareket ediyor. Sadece oradaki kası kullanıyorum. Daha kolay. Şimdi bu üçünü birleştirmenin zamanı geldi. Mi, fa, sol, fa. Şuradaki ivmeyi bozmadan, fe'yi dayadığım yerden kaldırmadan, elim bu yapıya alışacak çünkü alışmalı. Şuradaki duruşa alışmalı. Parmaklarınızı bitiştirmeyin. Parmaklarınızı kapatmayın. İğmeyi kullanıyorum madem.
bunları içine kapatayım şöyle ya da böyle sadece böyle. Hayır. P'de açık, İM'de açık, A ve X de açık. Hepsi açık ya da A ve E. Hepsi açık pozisyonda. Çünkü sonrasında hepsini kullanacağız. Yani bunlar lazım. Özgürlüğü lazım bunların. Yani bunlar açık olmalı. Evet. Mi, fa, sol, fa. Mi, fa, sol, fa. Ya da şöyle de diyoruz. Boş pozisyon. 1, 3. Üçüncü perde çünkü. 1. Boş 1, 3, 1. Mi, fa, sol, fa. Mi, fa, sol, fa. İğmeyi kesinlikle bozmadan. Bunu işte bu dersin ana amacı birinci teli halletmekti. Onu hallettik. Bunu 1-2 dakikadan az kesinlikle yapmıyorsunuz. Hatta mümkünse 4-5 dakika çok sıkıcı gelebilir. Ama şu anda basit sıkıntılar gelecekte çok daha zor şeyleri pratikçe yapmamızı sağlayacak. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa. Dakikalarca yapacağız. Hocam solü bastığında fa'yı kaldırsam parmağım acıyor. Ya bir süre acıya dayan. Dediğim gibi 2-3 kere, maksimum 4 gün. Acıya dayan, zaten acısını hissetmemeye başlayacaksın. Arkadaki parmağı kaldırdığın anda işlerin yavaşladığını göreceksin. Mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa. Estetik olarak da çok güzel değil. Yani kötü de gözüküyor. Zaten seni de yavaşlatıyor. Bu arada arkada bastığın şeylerin hiç önemi yok. Önemli olan şuradaki en son bastığın parmağın temas ettirdiği demirle. Çünkü tel şu anda şuradaki 3. perdenin teliyle alt eşik, alt köprüdeki gerginlik arasındaki sesi veriyor. Solü öyle elde ediyorum. Böyle yaparsam fa'yı elde ediyorum. Çünkü şu çizgiyle bu köprü arasındaki sesi elde ediyorum. Yani sol basılırken arkaya hangisini basarsan bas ya da hiçbir şeye basmayabilirsin ya da hepsine basabilirsin. Seste bir değişiklik duymaz. Basmamızın hız açısından faydası var. Bir de parmağımızı açılmaya zorlamamız gerekiyor. O yüzden de faydalı. Parmak açılmaya zorlanıyor şu pozisyonda. Evet, birinci tel, birinci pozisyon. Bu arada pozisyon öğreneceğiz bunları. Buna biz gitarda birinci pozisyon notaları diyoruz. Birinci tel, birinci pozisyon notalarımız mi, fa ve sol. Çok pratik, çok kolay. Birinci tel, birinci pozisyon notalarımız bu kadar. Mi, fa, sol'ü öğrendik. Gelecekte ikinci teli de öğrenip bununla ilgili şarkımızı da öğreniriz. Şimdilik bu kadar yeterli.